Merhaba canlarım. Fal Kader kanalıma tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan tüm izleyicilerimize ve uzun zamandır benimle olan değerli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu kanalda kahve falı yorumlarından pardon, sembollerin anlamlarına, sezgisel değerlendirmelerden, hayatın içinden, sohbetlere kadar birçok farklı içerikli sizlerle birlikte buluşuyorum. Bu fincanın ayrı bir hikayesi, her fincanda olduğu gibi sembollerin ayrı bir mesajı olduğunu inanıyorum. Sizlerle birlikte bu yolculuğa çıkıyorum. Eğer siz de falın gizemli dünyasında ilgi duyuyorsanız, sembollerin dilini keşfetmekten hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Burada yorumları, bildirimlerinizi açın. Çünkü her gün bakıyorum ben canlarım. Yorumlarınızdan haberdarım. Hepinize ayrı ayrı dönmeye çalışıyorum. Düşünceleriniz ve enerjiniz benim değerli bir parçam. Unutmayın. Burada her yorum eğlence ve keyif veriyor bize. Asıl kaderinizi ise hangi seçimleriniz, sizin kendi hangi seçimi yaptıysanız bu belirliyor. Hepimize sevgi, huzur ve bol şans dileyerek fincanımı kaldırıyorum. Şöyle bir bakalım neler varmış. Evet. Şimdi burada bir hava pardon. Burada bir hava balonu görüyorum. Genellikle yükselişi, yeni bir bakış açısını, hayatının sıradan akışından çıkışı ve bazen de bir yolculuğu simgeliyor bende. Burada iki kişinin el ele tutuşup bir tanesinin bu balona biniyor gibi olması. Bu da bir konuda destek almayı, ortak hareket etmeyi, duygusal ve sosyal bir bağı bana ifade etti. Bir ayağını balona atmış gibi duruyor. Önemli bir fırsatın veya yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğunuzu, ancak kararın ya da geçişin henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Bir ayağını atmış çünkü. Diğer ayağı diğer kişiyle el ele tutuşmuş vaziyette. Ayağı kara parçasında. Şimdi bir tümsekten bu balona binmeye çalışıyor. Hedefe ulaşmak için açılması gereken küçük bir engel veya son bir çabayı simgeliyor burada. Bu görüntü hayatınızda sizi daha ileri taşıyabilecek bir gelişmenin yaklaştığını, bu süreçte bir kişinin desteğinin önemli olacağını ve henüz tam karar verilmemiş ya da tamamlanmamış bir adım bulunduğunu anlattı bana. Özellikle ilişki, ortaklık, eğitim veya iş konularında birlikte çıkılacak bir yol sembolü olarak da değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi balon büyük bir balon bu. Bu büyüklüğü de balonun, arkadaşlar bakın şurada görüyorsunuz. Burada bir kişi ayağını atmış ama diğer ayağı burada duruyor. Bu dediğim gibi özellikle bana ilişki, ortaklık, eğitim veya iş konularıyla birlikte bir yolculuk olarak anımsattı. Çünkü büyük bir balon bu. El ele tutuşan, bu birlikte atılmak istenen bir adımı veya ortak bir hedefi de simgeliyor canlarım. Kolektif olduğu için siz kendinize göre alın bunu. Birlikte hareket edeceğiniz bir program. Şimdi burada bir silah görüyorum ben. Bir sürecin tamamen rahat ve engelsiz, bu sürecin tamamen rahat ve engelsiz olmadığını gösteriyor bana. Geçmişten gelen bir kırgınlık, çevreden gelen baskı, bir tartışma veya çözülmemiş bir mesele
sembolü gibi. Fiyat, şöyle söyleyeyim, arkada kalması, yani insanların arkasında kalması önemli bir detay. Geleneksel yorumlarda sonunun veya gerilimin gelecekte değil, daha çok geride bırakılmakta olan bir konu olduğunu söyleyebilirim. İlk başta hava balonu yükselişi ve yeni başlangıcı temsil ederken silah savunma mekanizmasını temsil ediyor. Yani bu iki kişi dostluk, ortaklık ya da sizin bir yönünüz, bir başka bir yönünüz, yani yeni bir aşamaya geçmeye çalışırken arkalarında onları temkinli davranmaya iten bir endişe veya mücadele bulunuyor gibi duruyor burada. Evet, şimdi burada bir akrep canlarım ve bir balık yan yana. Oldukça ilginç geldi bana. Bu sadece eğlence amaçlı olarak düşünmek istiyorum bunu. Çünkü kalabalık bir ortamda var burada. Gizli kalan konuları, kıskançlığı veya dönüşümü temsil ediyor sanki bende. Bazen de dikkat edilmesi gereken bir kişi ya da hassas bir konu işaret ediyor. Kalabalık bir ortam burası. Balık, kısmet, bereket, şans, duygusal gelişmeler ve bazen de maddi fırsatlarla ilişkilendiriyorum ben. Bu yan yana çıkması iki enerjinin bir araya geldiğini düşündürdü bana. Bir yandan size fayda sağlayacak bir kısmet veya fırsat, balık. Diğer yandan ise bu fırsatla ilgili dikkat edilmesi gereken duygusal ve karmaşık bir durum. Bu da akrep. Yani falın genel olarak hava balonuyla birlikte baktığımda yükseliş ve yeni bir başlangıç, el ele tutuşan iki kişi, destek, ortak hareket etme, silah, geride kalan bir gerilim veya mücadele. Akrep balık hem kısmet hem de dikkat gerektiren duygusal bir süreçtir. Bu bütünlük içinde yorumladığımda üzerinizde olumlu bir gelişme veya fırsat görünürken bu süreçte duygusal tepkiler, güvensizlikler ya da çevreden gelen etkiler konusunda dikkatli olmanız gerektiğini bana anlatıyor burası. Akrep ve balık birbirine dönük. Bu da gerçekten dikkat edilmesi gereken bir sembolü bana anımsattı. Çünkü kalabalık bir ortam, bakın görüyorsunuz fincan. Burada aynı zamanda S ve T harflerini görüyorum arkadaşlar. Bu bakın F ve T. Şurada F ve T görüyor musunuz? Burada da bir insan. Genellikle bir kişinin adının, soyadının veya hayatınızda etkili olacak iki kişinin baş harfleri olarak değerlendirebilirim bunu. Bazen de bir yer, kurum veya olayla bağlantılı görüyorum ben bunu. F ve T harflerinin ortasında duran uzun boylu, ince bir kadın figürü. Bu haberle bağlantılı bir kadının öne çıktığını düşündürdü bana. Bir kişi sizin hayatınızda önemli bir rol oynayabilir ya da şu an gündemde olan bir konunun merkezinde olabilir. Kadının uzun ve belirgin görünmesi etkisinin güçlü olduğunu, dikkat çektiğini veya olayların merkezinde yer aldığını bana söylüyor. Yani birleşmiş sembollerle baktığımızda genellikle birkaç kişinin dahil olduğu bir konuşma, özellikle iletişim, ilişki, ortaklık ya da aile çevresindeki gelişmeleri işaret ediyor. F ve T harfleri sizde farklı kişileri çağrıştırıyorsa tesadüf değil arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim, bu iki harf size. Çünkü bir kalabalığın içi bu.
Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burada büyük bir kalabalık var. Bu bir davet gibi. Ve sonuna bir duvar çekilmiş canlarım. Şöyle bakın, bir duvar var. Şimdi sosyal çevreyi, aileyi, iş veya eğitim ortamını, insanların konuştuğu bir konuyu ya da topluluk içinde yaşanan gelişmeleri temsil etti bana. Bu da kalabalığın sonunda görülen duvarda önümüzde duran bir engeli, gecikmeyi veya buraya kadar denilen bir sınırı simgeledi. Bu konuda ilerlemek isterken şartların, kuralların ve bazı kişilerin engel oluşunu sanki gösterdi bana canlarım. Ancak bu duvarın üstünde uçan kanatları açık kuşlar var yani bu kalabalığın üzerinde. Çok olumlu bir sembol. Kuşlar genellikle haber, özgürlük, müjde, ferahlama ve engellerin aşılması anlamına gelir. Yani bu duvarın çok da burada önemi kalmıyor bu aşamada. Kuşların duvarın üstünden geçebilmesi, bu engelin kalmaması. Yani görünen bir engel veya çıkmaz bile olsa bunun aşılabileceğine dair bir işaret olarak görüyorum ben bunu. Şimdi genel tabloyla değerlendirirsem bazı zorluklar veya çevresel etkiler yaşansa da sonucunda daha çok ilerleme, haber alma ve önün açılması yönünde olduğunu düşündüren bir görüntü bu bence. Şimdi fincanın içi çok aydınlık görüyorsunuz. Burada oturmuş bir köpek görüyorum ben sanki. Bakın şöyle baktığınızda burada oturmuş bir köpek var canlarım. Beyaz bir köpek bu. Yani bu beyaz olması sembolü daha da olumlu hale getiriyor. Saflık, iyi niyet, dürüstlük ve temiz duygularla ilişkilendiriyorum ben bunu. Oturuyor olması, saldırgan ya da hareket halinde olmamasından dolayı hayatınızda sizi koruyan ve size karşı samimi olan bir kişinin varlığını işaret etti bana. Fincanın dibinde çıkması bu konunun köklü, derin ve uzun zamandır hayatınızda bulunan bir etkiyle bağlantılı olduğunu düşündürdü. Dip kısmı aynı zamanda bilinçaltı, iç dünya ve zaman içinde ortaya çıkacak durumlarla ilişkilendiriyoruz. Genel enerji oldukça ilginç bence. Bir yanda yükseliş ve yeni başlangıçlar, arkadaşlar. Bir yanda bazı engeller ve gerilimler. Ama bunların yanında sürekli olarak koruyucu ve olumlu semboller de çıktı. Kuşlar gibi, balıklar gibi. Bir de beyaz köpek. Çevrenizde özellikle beyaz köpek size gerçekten iyi niyetle yaklaşan, arkanızdan iş çevirmeyen ve gerektiğinde yanınızda olacak bir dostu. Çünkü sadıktır biliyorsunuz köpek. Veya destekçiyi simgeledi bana. Eğer son dönemde güven konusunda tereddüt yaşadığınız biri varsa güvenilir bir destek temasını öne çıkarıyor canlarım. Bakın görüyorsunuz köpeği oturur vaziyette. Aynı zamanda şurayı yorumladığımda canlarım bakın burada çok büyük bir kalp de çıkmış aslında. Hani balonun haricinde. Canlarım şurada bembeyaz güzel bir kalp, beyaz olması zaten saflık biliyorsunuz. Yoğun duygulara, sevgiye ve gönül işlerine, duygusal bir konuda netleşmeye, kalpten gelen bir isteğin güçlenmesine işaret ediyorum ben. Büyük kalp çünkü. Burada bir yolculuğun ya da yeni başlangıcın arkasındaki asıl motivasyonun duygu, sevgi veya gönülden istenen bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani ön planda bir hedef var ve değişim var.
Ama onu besleyen asıl güç buradaki kalp. Beyaz köpek de tabloya eklendiğinde fal, güven, duygusal bağ, destek, birlikte hareket etme, bazı engelleri aşma olarak değerlendireceğim ben bunu. Şimdi bu fincanın en baskın mesajı, bana gelen mesajı şu. Kalp sembolü diğer işaretlerin önüne geçen güçlü bir enerji gibi oldu burada. Kesinlikle. Canlarım. Çok güzel çıktı bence. Evet, şimdi tabağımıza geçelim. Sevgili dostlarım. Bu arada ben iş yerimdeyim. İlk defa iş yerimden bakıyorum size. Bu da biraz heyecan yaptığım ortam değişikliği de olabilir bu. Şuradan görmek istediğim figürleri oluşturacak bir. Şöyle bir. Evet canlarım. Telefonum düştü bu arada. Tekrardan sizinleyim. Evet, iş yerinden bakınca maalesef biraz zorlandım burada. Evet, şimdi tabağımıza geliyorum. Tabağımızda da çok güzel figürler çıktı canlarım. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Burada bir kadın figürü var. Bu kadının elinde bir yastık ve bu yastığın üstünde sanki küçük minyatür bir insan var. Şimdi yastık olması oldukça ilginç. Yastık genellikle dinlenme, huzur ve ev hayatı koruma, şefkat ve bazen de sırların saklandığı bir alan olarak yorumluyorum ben. Bakın şurada ellerinde yastık ve yastığın üstünde de bir minyatür insan var. Burada da bir kadın ya da bir kişi diyelim biz ona, ama daha çok kadına andırdı bana. Küçük bir insan figürü ise birkaç farklı anlamda yorumlayacağım ben bunu. Bu kişinin kadın tarafından korunup kollandığı olabilir. Birinin üzerinde çok fazla düşündüğünü veya onu özen gösterdiğini anlatabilir bize. Anne çocuk ilişkisi, bakım vermeyi ya da sahiplendirici bir tavrı anlattı bana. Henüz gelişme aşamasında olan küçük bir planı, fikri veya başlangıcı da simgeleyebiliyor olabilir. Bunu kendinize göre alın. Belirgin ve büyük, önündeki insan ise küçük. Yani burada kadın belirgin, büyük, insan küçük. Fal olarak nitelendirdiğimde, falın olarak etkisi güçlü bir kadın bu. Bu kadın aileden biri, yakın çevreden biri veya olaylar üzerinde etkisi olan bir kişiye anımsattı bana. Büyük fincanla yorumladığımda olumlu ve koruyucu sembol bu. Bu nedenle yastıklı duran kadın ile ilk bakışta tehditten çok şefkat, koruma ve ilgilenme enerjisi taşıdı bende. Kucağında tutuyor. Bu şekilde yorumlayabilirim bunu. Biraz zor bakıyorum arkadaşlar, içeri kimse girmesin diye. İş ortamında gürültü olmasın diye, daha doğrusu. Şimdi yastığın diğer tarafında, şurada çok uzun boylu bir silüet görüyorum ben burada. Yani şöyle söyleyeyim, uzun boylu ve belirgin görünen figür etkisi büyük olan kişileri veya hayatınızda önemli yer tutan durumları temsil ediyor. Uzun bir elbise ise ağırbaşlılığı, saygınlığı ya da gizemli bir duruşu bana simgeledi. Başında şöyle söyleyeyim, bakın başında da şöyle uzun saçlı sanki bu kadın. Şimdi bu iki farklı kişinin etkisi altında olan bir konu sanki.
Yani koruyucu ve şefkatli bir enerji ile daha güçlü, otoriter veya dikkat çekici bir enerjinin bir arada bulunması bu. Hayatınızda etkili olacak iki farklı kadın figürü veya iki farklı yaklaşım olarak alın siz bunu. Büyük kalp, el ele tutuşan iki kişi demiştik, beyaz köpek demiştik, kuşlar demiştik. Baskın olduğu için bu uzun elbiseli figürde daha çok bir olayın merkezindeki önemli bir kişiyi işaret ediyor gibi duruyor. Özellikle bu uzun elbiseli yüzü arkası dönük canlarım. Bu da arkasının dönük olması daha bir otorite taşıdığını bana simgeledi. Şimdi burada bir kuşumuz var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Burada bir kuş ama kanatlarını henüz açmamış. Bu beklenen bir haberin gelişinin veya kararın henüz olgunlaşma aşamasında olduğunu anlattı bana. Kuş haberci semboldür. Ancak uçmuyorsa veya kanatlarını açmamışsa haberin henüz yolda değil, hazırlık aşamasında olduğunu bu şekilde yorumluyorum. Yastıklı kadın figürüyle bunu birleştirdiğimde bu kişi birini koruyor, düşünüyor veya kolluyor. O kişiyle ilgili bir haber, görüşme veya gelişme bekleniyor. Ancak henüz tam zamanı gelmemiş olay, biraz sabır istiyor. Yani hepsi harmanlandığında bu beklemede olan ve hareketlenmeye hazırlanan bir durum hissi verdi bana. Özellikle kuşun henüz havalanmamış olması, acele edilmemesi gerektiğini, bazı işlerin kendi zamanında netleşeceğini anlattı bana. Şimdi burada yine bir kalbimiz çıktı arkadaşlar. Bakın şurada. Kalbin bir tarafı daha büyük, diğer tarafı daha küçük. Ve bunun hemen üzerinde bakın bir su testi gibi bir şey bu. Buradan da su akıyor. Bu da çok güzel bir figür bence. Dengeli, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle kalbi yorumlayacağım size. Asimetrik bir kalp değil bu. Bir tarafı daha büyük. Duyguların dengeli olmadığı bir durumu simgeliyor. Bir kişi, mesela iki kişinin birbirine olan ilgisinin farklı yoğunlukta olması. Bir tarafın daha fazla düşünmesi, emek vermesi ve duyguların daha güçlü aşamasına şeklinde yorumluyorum ben bunu. Kalbin yine de tam olarak tam olması, yani kalbin tam olarak çıkmış olması, yani kopukluk değil, dengesizlik veya farklı yoğunluk söz konusu burada. Şişeden su akması, bu şöyle söyleyeyim, bu da pardon, falda su, duygu, rahatlama, arınma, konuşma ve bazen de gözyaşıyla yorumluyorum ben. Şişeden dökülmesi ise birikmiş bir şeyin dışarı çıkmasını simgeliyor. İçe atılan duyguların ifade edilmesi, bir sırrın veya konunun konuşulması, duygusal bir rahatlama yaşanması, beklenen bir açıklamanın gelmesi. Yakınında da insanlar var, insan süliyetleri var bakın şuralarda. Bunlar da bu konuda birden fazla kişinin dahil olduğunu gösteriyor. Aile, arkadaş çevresi veya grup insanların konuştuğu, bildiği ya da etkilediği bir mesele olarak yorumluyorum. Şimdiye kadar anlattığım falın geneliyle sürekli olarak büyük kalpler, el ele insanlar, kuşlar, koruyucu figürler, kalabalıklar çıktı. Bu yüzden bu yeni sembolde aynı bütünlük içinde değerlendirdiğimde duygusal bir konuda konuşmaların yapılacak, biriken hislerin açığa çıkacağı ve çevresindeki insanların da bir şekilde bu süreçte etkili olacağını izlenimini aldım. Birden fazla fincanımızda büyük kalp, fal şöyle söylüyor. Genellikle
aynı sembollerin tekrar etmesi o temanın, yani falın sizin anlattığınız şekilde aşk, sevgi, gönül bağı ve çok önem verilen bir ilişki teması algılıyorum ben burada. Yani sizinle ilgili bu canlarım. Şimdi burada falıma son veriyorum. Zaten biraz böyle baktım, iş yerim olduğu için herhalde. Evet sevgili canlarım, bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Sizinle vakit geçirdiğim, enerjimi paylaştığım ve bu keyifli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Unutmayın, fal yalnızca sembollerin dilidir. Asıl hikayeyi yazan, hayatınıza yön veren ve kaderinizi şekillendiren sizsiniz. Gönlünüzden geçen güzel dileklerin, emeklerinizle ve doğru adımlarınızla gerçeğe dönüşmesini diliyorum. Eğer falımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün bir fal bakıyorum ben burada. Videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarla benimle paylaşmayı unutmayın. Aramıza yeni katılan dostlarımıza da hoş geldiniz diyorum tekrar. Falkader ailesinin bir parçası oldukları için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.